Evet, bugün sıralama algoritmalarından bahsedeceğiz. Önce bir genel olarak sıralama algoritmalarından bahsedeceğiz. Sonra da daha detaylı olarak her bir sıralama algoritmasının üzerinden gideceğiz. Öncelikli olarak sıralama algoritmalarından genel olarak bahsedeceğiz. Şimdi sıralama algoritmaları, sıralama problemi aslında bilgisayar mühendisliğinde en eski problemlerden bir tanesi. Aslında arama ile birlikte en sık kullanılan algoritmalardan en sık kullanılan problemlerden bir tanesi. Ana fikir ne? Ana fikir şu aslında. Bizim elimizde bir grup veri var. Bu verinin nerede saklandığına birazdan bahsedeceğiz ama bir grup veri var ve bu grup veriyi bize aslında belirli bir şekilde sıraya sokmak istiyoruz. Şimdi bu veri dediğimiz şeyler çok basit olarak sayılar olabileceği gibi isimler olabilir. İsimlerle sayıların karışımı olan kodlar olabilir veya birden çok özellik bir arada olabilir. Örneğin ad, soyad gibi gibi böyle birçok şey aslında sıralanıyor olabilir. Objeler olabilir. Örneğin bir student object, student nesnesi veya işte diyelim bir öğrenci objesi dedik, işte bir okul objesi, bir makine objesi gibi böyle değişik objeler olabilir. E, Bunları ne yapmaya çalışıyoruz? Sıralamaya çalışıyoruz. Şimdi sıralama dediğimiz zaman net birkaç tane tabii önemli nokta var. Bunlardan bahsetmek lazım. Birincisi, birçok nesneyi sıralayabilmek için öncelikli olarak bu nesneleri karşılaştırabiliyor olmamız lazım. Yani eğer karşılaştıramıyorsak bu nesneleri, o zaman sıralamamız da çok mümkün değil. Örneğin renkleri sıralamaya çalıştığımızı düşünelim. Bu renkleri nasıl sıralayacağız? Yani kırmızı, sarı, yeşil gibi renkleri sıralamaya çalıştığımızı düşünelim. Bunlar arasında bir ordering, bir sıralama, bir karşılaştırma operatörü, işlemcisi elimizde yoksa o zaman sıralamayı da mümkün olamaz. Neden? Çünkü bir sıralandığı zaman aslında sıralamanın amacı örneğin küçükten büyüğe sıralanacaksa her elemanın kendinden sonra gelen elemandan daha küçük olması lazım ya da küçük ya da eşit olması lazım. Veya işte büyükten küçüğe sıralayacaksak en ilk elemanın bütün diğer elemanlardan daha büyük ya da eşit olması lazım. Ama bir büyüklük, küçüklük diye bir şey tanımlayamıyorsak zaten bu bağlamda sıralama yapmamız mümkün değil. O zaman aslında temel varsayımız şu: biz bir şeyleri sıralıyorsak bu sıralamak istediğimiz şeyleri aslında karşılaştırabiliyor olmamız lazım. Genelde sıralanacak olan şeyler, mesela sayılarsa bunlar zaten karşılaştırılabilirler doğal olarak. Tam sayılarsa bir sayının diğer sayıdan küçük olduğunu, büyük olduğunu söylemek çok kolay. İşte programlama dillerinde zaten bunun için küçüktür, büyüktür, büyük eşittir gibi operatörler var. İşte örneğin string gibi şeylerse, yani karakterlerden oluşan yazılarsa bunlar içinde aslında o programlama diline özgü olarak işte mesela C dilinde strcmp fonksiyonu var. İşte Java dilinde komparatörü var, string'in. Compare to'su var. Gibi. Yani her dilde aslında yazıları da birbiriyle karşılaştırabilecek, aslında leksikografik olarak karşılaştırabilecek fonksiyonlar var. Leksikografik olarak karşılaştırma neye karşılık geliyor? Biliyoruz ki sözlük gibi düşünebilirsiniz. Sözlükte bir kelime diğer kelimeden önce geliyorsa o aslında diğer kelimeye göre daha küçük oluyor. Örneğin mesela ab kelimesi aba kelimesinden sözlükte önce geliyor. Çünkü ab kelimesi aba kelimesinden küçük, o bağlamda bakıldığı zaman. İşte ama buna karşılık mesela aba kelimesi de mesela zafer kelimesinden daha önce geliyor. Çünkü ilk harfleri, daha hemen ilk harfi karşılaştırma yaptığınız zaman A harfi Z harfinden küçük gibi. Dolayısıyla stringlerde de karşılaştırma genelde programlama dillerinde verilen hazır fonksiyonlarla gerçekleştirilebiliyor. Eğer daha karmaşık objeleri birbirleriyle karşılaştırmak istiyorsanız, işte örneğin student objesini karşılaştıracaksanız veya bir makine objesini karşılaştıracaksanız veya bir mesela iki kalem objesini karşılaştıracaksanız gibi veya iki algoritmayı karşılaştıracaksanız bunların neyine göre karşılaştıracağını bilmeniz lazım. Dolayısıyla bunlar için de, bu objeler için de genelde şöyle taktikler oluyor. Java'da mesela bir compare to, comparatör klası tanımlayabiliyorsunuz. Aynı şey C++ için de geçerli veya diğer diller için de geçerli. Biz
genel olarak burada basitçe tam sayılar üzerinden bu algoritmaları anlatacağız. Çünkü tam sayılarda karşılaştırma zaten default olarak programlama dillerinde var. Dolayısıyla özel bir komparatör fonksiyonu yazmamıza gerek yok ama isterseniz rahatlıkla buradaki bütün algoritmalarda küçük büyük gördüğünüz yerlere o komparatör fonksiyonunu koyup algoritmayı aynen çalıştırabilirsiniz. Karmaşıklık açısından bir şey değiştirmiyor olacak. Onun dışında önemli bir başka nokta da verinin nerede tutulduğu. Şimdi günümüzde tabii sıralanacak olan verilerin büyük bir kısmının hatta hepsinin bilgisayarın hafızasında direkt tutulabildiğini varsayıyoruz. Yani RAM'de tutulabildiğini varsayıyoruz. Burada göreceğimiz algoritmaların da hepsi aslında bu şekilde bu varsayımda uyuyorlar. Yani sıralayabileceğiniz elemanların sayısının yani milyar seviyesinde. Yani mesela 1 milyar tane sayı ne kadar hafıza tutar? 8 milyar yani 1 gigabayt falan gibi düşünebilirsiniz. Veya 8 gigabayt uyduruyorum. O zaman zaten RAM'ler şu anda o kadar sayıyı ne yapabiliyor? Hafızada tutabiliyor. 1 milyardan çok daha fazla sayı tutacaksanız, işte 1 trilyon şeyi karşılaştıracaksınız. O zaman artık RAM'de bunları tutamayacaksınız muhtemelen. O zaman başka yöntemlere gidiyor olmanız lazım ama bunlar bizim şu andaki konumuzun dışında. Zaten çoğu durumda sıralayacağınız elemanların sayısı milyardan oldukça az oluyor. Tabii çok büyük sayıları sıralayacaksanız, çok büyük verileri sıralayacaksanız bunlar için de tabii distributed computing gibi veya işte paralel programlama gibi değişik birden çok bilgisayara dağıttık sıralama algoritmaları da var. Ama bunlar dediğim gibi bizim konumuzun dışında. Okey. Bu memory'nin dışındaki sıralama algoritmalarına da external sorting adı veriliyor. Yani memory'nin dışında kalan sorting gibi. Şimdi sıralama algoritmaları temel olarak aslında 3 kategoride inceleniyor. Yani tabii ki başka bakış açıları da olabilir ama biz bu kitapta veya konularda genel olarak 3 ana kategoride işleyeceğiz sıralama algoritmalarını. E, bunların ilk iki kategorisi diyelim biz aslında karşılaştırma tabanlı sıralama algoritmaları. Karşılaştırma tabanlı dediğimiz şey yani bir grup elemanı sıralamak istiyorsak bunları karşılaştırarak sıralıyoruz. Dolayısıyla örneğin bir elemanı diğer elemanla karşılaştırıyoruz. Bu eleman bu elemandan küçükse önde yer alması gerekir diye bir varsayımda bulunuyoruz. Mantıklı zaten. Dolayısıyla ne yapmış oluyoruz? Karşılaştırma yapmış oluyoruz. Dolayısıyla karşılaştırma yaparak aslında bu sıralamayı gerçekleştiriyoruz. Bu algoritmalardan birinci kategorideki algoritmalar gene göreceğiz. O n square zamanda çalışan yani o n kare zamanda çalışan yani eleman sayısı sıralamak isteyeceğimiz eleman sayısı n olacaksa onun karesi kadar zamanda çalışan algoritmalar. Bunlar tabii yavaş algoritmalar çünkü örneğin mesela 1 milyon elemanı sıralayacaksanız o zaman aşağı yukarı 1 trilyon saniye gibi bir zamana ihtiyaç var ki bu günümüz makinelerinde bile saatler ve hatta daha fazla zaman alabiliyor ki 1 milyon elemanı sıralamak aslında çok da atla deve bir şey değil. Dolayısıyla yavaş algoritmalar. Bunlar tabii birçok algoritma var böyle ama en temel 4 tane algoritma var. Bunlar insertion sort, eklemeli sıralama, selection sort, seçmeli sıralama, bubble sort diyoruz. Bir de dummy sort diyebileceğimiz, aptal sıralaması diyebileceğimiz aslında exhaustive sort da diyebileceğimiz bir sıralama yöntemi. Bu 4 algoritma da aslında O-N-Kore zamanda çalışıyor. Ama bunların içinden insertion sort özel durumlarda O-N zamanda çalışabiliyor. Dolayısıyla onun öyle bir artı avantajı var. Bubble sort da benzer şekilde. Dolayısıyla bu iki algoritma özel durumlar ki bu özel durumu birazdan bahsedeceğiz. Zaten sıralanmış olması veya sıralanmaya çok yakın olması durumları. Bu durumlarda bu algoritmalar anlıyorlar bir şekilde sıralanmış olduğunu zaten aşağı yukarı ya da ve o aynı zamanda çalışabiliyorlar. Ama genel olarak tam sıralanmamış veya karışık bir veri varsa elinizde bu algoritmalar o aynı kare zamanda çalışıyor. Bunların dışında ikinci bir kategori algoritma var. Bu ikinci kategori algoritma ise
En-logen zamanda çalışan algoritmalar. Bunlar hızlı algoritmalar. Örneğin biraz önceki veri sayısıyla düşünecek olursak 1 milyon veriyi aslında aşağı yukarı 20 milyon birim zamanda yapıyorlar ki bir saniye bile sürmeyebilir işlemcinizin hızına bağlı olarak. Dolayısıyla 1 milyar tane elemanı sıralamak içinse 20 milyar işlem yapıyorlar ki bu da dakikalar seviyesine inebilir duruma göre. Dolayısıyla oldukça hızlı ve günümüzde sıklıkla birçok kütüphanede yer alan algoritmalar. Bu algoritmalardan da 3 tanesinden temel olarak bahsedeceğiz. Bunlar heap sort, merge sort ve quick sort. Bunlardan quicksort algoritması adından anlaşılacağı gibi hızlı bir algoritma ve birçok kütüphanenin temel algoritması olarak kullanılıyor. Örneğin C kütüphanesinin direkt qsort diye bir alt rutini var. Java'da bunun önceki versiyonlarında bunun bir varsayım varyantını kullanıyordu. Şimdi hafif daha farklı bir algoritma kullanıyor ama ana fikir aslında en-logen zamanda çalışan bir algoritma kullanıyorlar. Şimdi burada önemli bir nokta da şu: karşılaştırma tabanlı algoritmalar için ispat edilmiş ki olabilecek optimal zaman en-logen. Yani en-logen zamandan daha hızlı bir algoritma bulmanız mümkün değil aslında. Karşılaştırma tabanlıysa algoritmanız. Ama bazı veri tipleri için karşılaştırma yapmanıza gerek olmayabiliyor. Tabii bu enteresan çünkü karşılaştırma yapmadan nasıl sıralarız? Bu da tabii ilginç bir problem. Ama bu tarz algoritmalar var. Bunlardan iki tanesinden bahsediyor olacağız. Bunlar bucket sort'la radix sort. Bu algoritmalar şartlar uygun olduğunda o en zamanda, yani en-logen algoritmaya göre de daha hızlı bir zamanda çalışıyor. Orada aslında tabii bir constant faktör var başında. Sabit bir faktör var. Tam aslında o en değil. Yani o en teorik olarak o en ama sonuçta o constant faktöre bağlı olarak işte 3 log, 3n, 5n, 7n oluyor ama diyeceksiniz ki n log n de zaten mesela 1000 tane eleman olduğunda aslında 10n olmuş oluyor. Evet ama yani sonuçta hala n log n'den hem teorik olarak daha hızlı hem de n sayısı arttıkça daha hızlı, çok net bir şekilde. Fakat bu sıralama kategorideki sıralama algoritmaları her veride çalışmıyorlar, özel veri tiplerinde çalışıyorlar ve dediğim gibi o durumlar sağlandığında o enlik bir algoritma ne yapabiliyoruz? Üretebiliyoruz. Bunlardan iki tanesinden bahsediyor olacağız. Okey. Sıralama algoritma ile ilgili genel söyleyeceğimiz şeyler bunlar.